Perfect. 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 Oto yenilemenin yeni bölümüyle birlikteyiz. Uzun süredir Transporter'ın videolarını paylaşmıyorduk. Aracın yakın zamanda periyodik kontrollerini yaparken ön fren hortumlarında çatlaklar oluştuğunu fark ettim. Bu bölümde ön fren kaliperlerine bağlanan fren hortumlarını değiştireceğim. Aracın üzerinde 205-80-16 arazi lastikleri olduğu için normalden 10 santim daha yüksek duruyor araç. Bu sebeple normal bir kriko aracı kaldırmamıza yetmiyor. Krikonun altına destek koyarak dikkatli bir şekilde aracı yükseltip altına kriko standı koyacağız. Teker yere basıyorken gevşettiğimiz bijonları aracı kaldırdıktan sonra hızlıca söküp çıkartıyoruz. Tekerimizi yerinden çıkartıp aracın altına yerleştirdik. Fren kaliperlerine bağlanan hortumun üzerinde derin çatlaklar oluşmuş. Aracın periyodik bakımını yaparken genel kontrolünü yapıp eksiklerini listelemiştim. Bu da eksiklerden bir tanesi. Her periyodik bakımda mutlaka aracın genel kontrolü yapılmalıdır. Bu hortum patlarsa aracın fren sıvısı sistemin dışına akar. Fren sistemi basınç kaybeder, fren pedalı yumuşar ve aracınızın frenleri artık tutmayacak bir hale gelir. Bu durumun seyir halinde başınıza gelmesini asla istemezsiniz. Çalışacağımız alanı güzelce temizledim. Burada fren balatasının soketinde bir kırık var. Bu soketin yenisini sipariş ettim. Geldiğinde değişimini yapacağım. Fren hortumunu sökmeye üst rakor kısmından başlamamız gerekiyor. Küçük bir somun ve klips ile aracın fren borularına bağlanıyor. Yarım anahtar kullanarak somunu gevşetiyoruz. Bu esnada fren sisteminden fren hidrolik sıvısı dökülecektir. Fren hidrolik sıvısı oldukça zararlıdır. Cildinize zarar verebilir ve aracınızın boyasını söküp kaldırabilir. Temas ettiği yüzeyler bol su ile yıkanmalıdır. Somunu gevşetip rakoru klipsinden ayırıyoruz. Bu esnada hortumun içindeki fren hidrolik sıvısı akacaktır. Küçük bir kova koyarak fren hidroliğinin etrafa dökülmesini önleyebilirsiniz. Fren hortumunun kalipere bağlanan kısmını da yarım anahtar kullanarak gevşetiyoruz. Hortumun üst kısmı rakorlu, alt kısmı ise cıvata formundadır. Bu sebeple önce üst kısmını söküp hortumun serbest kalmasını sağlamamız gerekiyor. Kaliper üzerindeki bağlantısını sökerken hortumu da çevirmemiz gerekecek. Fren hortumunu dikkatli bir şekilde çevirerek kaliperin üzerinden çıkartıyoruz. Bu işlemleri yaparken mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takmanız gerekiyor. Fren hortumunu sökmek bu kadar basit. Yeni aldığımız fren hortumları ön sağ sol takım olarak geliyor. Yeni aldığımız hortumları yerine takmadan önce eskileriyle mutlaka yan yana getirip aynı ölçüde ve aynı bağlantı tipinde olduklarını kontrol edin. İnce veya kalın diş farkı bağlantı yuvalarına büyük zararlar verebilir. Fren hortumunu yerine takarken sökme işleminin tersi sırayla montajını yapıyoruz. Önce kaliperin üzerindeki bağlantısını temizlememiz gerekiyor. Kaliperin bağlantı yuvasını kuru ve temiz bir bezle silerek içine pislik dolmasına engel oluyoruz. Ardından hortumu dikkatlice yuvaya takıp saat yönünde dikkatlice çeviriyoruz. Bu esnada asla zorlamayın. Kaliperin üzerindeki yuvayı yalama yaparsanız kılavuz çekme işlemi gerekebilir. Hatta kaliper bir daha kullanılmayacak bir duruma gelebilir. Yeni bir kaliper de oldukça pahalıdır. Bu işlemin bu kısmında çok dikkatli olmanız ve zorlamadan tatlı sert olacak şekilde sıkarak ilerlemeniz gerekiyor. Hortumu elimle çevirebildiğim yere kadar çevirdim. Şimdi yarım anahtar kullanarak iyice sıkıştırıyorum. Bu kısım gevşek kalırsa fren sisteminde kaçaklara sebep olabilir. Fren hortumunun üst kısmının montajına geçebiliriz. Hortumu bağlantı noktalarından geçirip rakor kısmını klipsin içinden geçireceğim. Buradaki bağlantı kısmı oldukça basit. Üst taraftaki somunu sıkarak fren hortumunun içine boruyu bağlamış oluyoruz. Hortumun iki ucunu da cıvata olacak şekilde üretmek montajı zorlaştıracağı için bu bağlantı yöntemiyle çözüm bulunmuş. Bence oldukça basit ve etkili bir yöntem. Hiç zorlanmadan bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Yine bu somunu da elimizle diş kaptırmadan sıkabildiğimiz yere kadar sıkıp ardından yarım anahtarla güzelce sıkıştırıyoruz. Fren sistemi basınç ile çalışır. Büyük pistondaki sıvı itilerek küçük pistonu hareket ettirmesi sağlanır. Bu esnada fren hidrolik sıvısı sıkışır ve sistem üzerinde basınç oluşur. Basınç altında çalışacak parçaların kaçak yapmaması için montajının doğru yapılması ve bağlantılarının sıkı olması gerekir. Ön sağ ve sol fren hortumlarını değiştirdik. İlerleyen bölümlerde arka fren kaliperlerinin de hortumlarını değiştireceğim. Fren hortumları dışı kauçuk, içi ise örme çeliktendir. Bu sayede yüksek basınçlara dayanabilir. İlk önce dışındaki kauçuk yıpranır,
ve bu durum dikkate alınmazsa kauçuk yapının altındaki hortum zarar görür ve aracı kullanmak son derece tehlikeli olur. Fren hortumlarımızı değiştirirken sistemdeki fren hidroliğimizin bir kısmını kaybettik. Bu araç DOT 4 fren hidrolik sıvısı kullanıyor. Fren hidroliği haznesine bu sıvıyı ekliyoruz. Ama bunu eklemek yeterli değil. Sistemde hava olduğu için frenler tutmayacaktır. Sistemdeki havayı almamız gerekiyor. Bu işlem fren merkezine en uzak tekerden başlanarak yapılır. Bu araç için sağ arka teker fren merkezine en uzak kısım. Sağ arka teker, ardından sol arka teker, devamında ise sağ ön teker ve sol ön teker olarak sıralaması vardır. Sistemin havasını kaliperin üzerindeki tahliye tapasını gevşeterek alıyoruz. Bunun için 10 yarım anahtar yeterli olur. Bu işlemi tek yapacaksanız tek yönlü çek valf ve akvaryum hortumu da gerekecektir. Bu işlemi 2 kişi yapmakta fayda var. Bir kişi fren pedalını bas çek yaparken diğer kişi de kaliperin üzerinden havayı tahliye edebilir. Bu sayede sistemde hiç hava kalmadığına emin olunabilir. Araç rolanti devrinde çalıştırılır. Kaliperin üzerindeki tahliye tapası 10 yarım anahtar ile gevşetilir. Tahliye tapasının başında kauçuk bir kapak vardır. Bu kapak kaldırılır ve fren pedalına basıldığında buradan hava tahliye olur. Pedal basılıyken tahliye tapası sıkılır ve fren pedalı bırakılır. Ardından tekrar fren pedalına basılır ve tahliye tapası gevşetilerek hava alınır. Bu esnada üst fren hidrolik haznesine sürekli fren hidrolik sıvısı doldurulur. Bu işlem tahliye tapalarından hiç hava kabarcığı gelmeyinceye kadar tekrar edilir. Ben yeni aldığım fren hidroliğini görünceye kadar bu işlemi tekrar edip sistemdeki eski fren hidroliğinden tamamen kurtulacağım. Pompala. Basılı tut. Pompala. Basılı tut. Pompala. Basılı tut. Neydi bastı bak. Pompala. Basılı tut. Sistemdeki havayı bu şekilde tahliye etmek mümkün. Fren hidrolik sıvısını yere dökmemeye dikkat edin. Kaliperin altına bir kova koyarak çıkan hidrolik sıvısını yere dökülmesini engelleyebilirsiniz. Fren hidroliğinin temas ettiği yüzeyleri bol su ve balata spreyi ile temizliyoruz. Pompala. Basılı tut. Ah tamam. Fren hortumlarımızın değişimini bu şekilde tamamlamış olduk. Bu işlem oldukça basit ve kolayca yapabileceğiniz bir işlem. Aracın tekerlerini ait oldukları yerlerine takabilir ve aracımızın fren testlerini yapabiliriz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu videoluk yapacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.